Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sizin prostatit hikayeniz var ve oldukça enteresan bir hikaye ve oldukça uzun bir hikaye. Yani birçok kliniğe gitmişsiniz, birçok doktora gitmişsiniz. Yaklaşık herhalde sana 4-5 yıllık bir hikaye değil mi? Evet hocam. Rahat 4-5 yıllık bir hikaye. Yani hikayenin enteresan tarafı da cinsel ilişki olmaması, cinsel ilişkiyle başlamaması, üşütme hikayesinin olması. Şimdi klinikte size 4 günden beri nöral terapi, ozon terapisi, artı işte glisin başladık, artı bir de başladık, palmetto başladık, artı işte nöral terapimizi yaptık, prostat masajımızı yaptık. Daha önceden şok dalgası tedavisi uygulandığı için şok dalgası uygulamadık. Ben sormak istiyorum. Şimdi ilk hikayeniz, ilk şikayetleriniz nasıl başladı? Sonraki süreçte doktorlar nasıl tedavi verdi? Sonra klinik ismi vermeden İstanbul'a gittiniz. Orada yapıldığından nasıl tedaviler verildi? Kısaca hani prostatit hastalarına rehberlik etmek açısından, tecrübe aktarımı olması açısından bilgi verme şansınız var mı? Ya benim şikayetlerim 2019'da yanmayla ve sık idrarla başladı. Birkaç doktora da Ankara'ya gittim, yani devlet hastanesi. Herhangi bir şey yok dediler. Yani çünkü idrar falan hepsinin tahlillerini yaptılar. Meni çıkarken yanma değil mi özellikle? Yoksa Meni son 2 yıldır oldu aslında. Son 2 yıldır oldu. İlk başlarda yok. İlk başlarda yanma oluyordu. Ara sıra ve sık idrar şikayetim oldu. Ağrı ön planda değildi yani. Ağrım o zaman yoktu neredeyse. Yoktu. Ama testislere böyle vuran az bir sızı gibi oluyordu. İğne batırırsın diyor ya. Testislerde, özellikle sol tesiste öyle bazen şeyler oluyor. 2000... Bu arada varikosel açısından da bakıldı size. Evet. Varikosel açısından bulunma tespitinde. Aynen. Ondan sonra işte... Antibiyotik tedavileri başladı bu arada. Değil mi? Yani devlet hastanesinde çünkü bir şey bulamadıkları için yani antibiyotik falan başlamadılar. Başlamadılar mı? Yok. Şeye gittikten sonra işte İstanbul'a ilk önce bir kliniğe gittim. Onlar da prostat masajı, ondan sonra ozon ve dediğiniz gibi antibiyotik tedavi. Cialis. Bu ama 2-3 sene oldu değil mi İstanbul'a kliniğe? 2022'de gittiniz. Evet. 2 sene önce gittiniz İstanbul'a. Onun etkisi bayağı bir oldu çünkü yani masaj falan da iyi yaptılar. Yani onu bir yıl falan artık... Bir yıl rahatlama sağladı. Evet. Ondan sonra tekrar öyle semptomlar başladı. O semptomlar da dediğim gibi sadece erken tuvalete gitme yanma. Meni çıkarken yanma şikayeti. İşte evet, meni de sonra... Sık idrara gitme de vardı bu arada. Evet, sık idrara gitme vardı. Cinsel fonksiyonlarda problemler oldu. Yani bazen erken boşalma oluyor. Bazen erken boşalma oluyor. Şimdi siz İstanbul'a kliniğe gittiniz 2020'de. Bir tedavi yapıldı. Bir sene kadar iyi geldi. Ozon tedavisi, prostat masajı, şok dalgası. Değil mi? Şok dalgası yoktu. Yok. Yani prostat masajında ozon tedavisi. Prostat masajı, ozon tedavisi, antibiyotik ve ise Cialis verdiler. Aynen Cialis verdiler. Cialis de tabii tadalafil dediğimiz madde de o pelvik bölgenin kanlanmasını arttıran bir ilaç sonuçta. Onu 3 ay falan kullandınız. 3 ay kullandınız. Ondan sonra toparladın, sonra tekrar şikayetler arttı. Evet. Bu kez daha gene İstanbul'da kapsamlı bir hoca daha da vardı. Onun yanına gittim. O hem şok dalgası yaptı. Hem gene İstanbul'da. Evet. Diğer hocanın yanına gittiniz. Evet. O da hem yaptı işte, prostat masajı. Hem şok dalga tedavisi. Şok dalga tedavisi. Hem de prostata antibiyotik. Prostat antibiyotik. İdrar kesesinde sonda salarak evet. Antibiyotik tedavisi verdi. O da işte ondan sonra 2-3 haftalık verdi. Antibiyotik falan verdi. Destekleyici bir 2 vitamin verdi. O da 4 günlük bir tedavi gördüm ama o tedavide neredeyse hiç bir verim almadım. İlkinde bayağı bir %70 verimden aldım. İlkinde var değil mi? Rusya'dan getirilen özel cihazlar falan da vardı değil mi? İlkinde. Vardı ama kullanmadım. Ben gittiğimde daha getirmemişler. Siz gittiğinizde daha getirmemişlerdi. İkinci gittiğinizde verim alamadınız. İkinci kliniğe gittiniz. Yani ilkinde verim aldım. Çünkü bence bu işin en büyük şeylerinden bir prostat masajı. İlk hoca bayağı bir iyi prostat masajı yapıyordu. İkincisi o kadar iyi prostat masajı değmiyordu yani. Anladım. Prostat masajının şöyle bir şey, bir de kendiniz de sonradan yapmaya çalıştınız değil mi prostat masajını? Ben de kendim yapmaya çalıştınız. Şimdi tabii doktorun yaptığı gibi, insanın kendi yaptığı gibi o basıncı uygulayamıyor, doğru söylüyorsunuz. Ve doktor siz de ilk doktordan mesela her bölgeye temas etmeye çalışıyordum.
Ondan sonra insan bayağı bir rahatlıyor. Ben şunu anladım yani iyi prostat masajı yapan bir doktor birkaç seanstan sonra belki 7-8 bilemiyorum tabii. Rahatlatıyor şeyine göre büyük ihtimalle geçecek diye düşünüyorum yani. Şimdi ondan sonra ikinci kliniğe gittiniz. Belli bir süre sonra şikayetleriniz tekrar başladı. Sonra internetten herhalde YouTube'dan buldunuz. Evet, sizi buldum. Aynen. Biz de ne yaptık? Biz de prostat masajı yaptık. Baskılı bir prostat masajı yaptık. Nöral terapi yaptık. Nöral terapide prostatın yanlarındaki bölgelere prokain enjeksiyonu yaptık. Bir de ozon tedavisi yaptık galiba, değil mi? Ozon tedavisi nasıl geçti? Yani ozon tedavisi de bayağı iyiydi. Yüksek doz herhalde verildiği için biraz yanma oldu. Başka da bir sıkıntı mı olmadı? Yanma oldu değil mi? Biraz yanma oldu yani. Yanma oldu, evet. Ozon tedavisinin biraz yanma yapma özelliği var arkadaşlar. Biraz yanma yapabiliyor ama ozonun en büyük özelliği antibakteriyel bir özelliği var. Antibakteriyel özelliği olduğu için bölgedeki mikropları öldürebiliyor. Antibiyotiklere göre daha hızlı bir geçişi var. Dokudan dokuya hızlı bir şekilde geçişi var. İdrar kesesinden de yapılabiliyor. Rektum dediğimiz makat bölgesinden de yapılıyor ama idrar kesesinden yapılması daha iyi bence. Çünkü üriner sistemi daha iyi girebilir diye onu düşünüyoruz. Rektumdan verildiği zaman sistemik olarak emilmesi çok hızlı oluyor. Kana çok hızlı karışabiliyor. Bazı ilaçları da rektumdan verebiliyoruz hani açıkçası. Onun dışında genel olarak arkadaşımızın hikayesi farklı. Çünkü soruyor insanlar, ilişki olmadan prostatit olabilir mi? Evet, olabilir. Arkadaşımızın hikayesi de aslında bir üşütme hikayesiyle beraber başlıyor. Bu süreç içerisinde yaklaşık bir 3-4 yıllık süreç içerisinde şikayetleri zaman zaman artmış, zaman zaman azalmış. Ama kendisinin özet olarak söylediği, benim anladığım kadarıyla prostat masajları oldukça etkili oluyor diyorsunuz, değil mi? Evet. Prostat masajları oldukça etkili oluyor. Diğer yan tedaviler etkili oluyor. Ki arkadaşımız sporunu yapan, beslenmesine çok dikkat eden, ruhsal sağlığına dikkat eden bir insan yani. Alkol yok, sigara yok arkadaşlar. Çay, kahve tüketimi de yok, değil mi? Kahve yok, çay yok. Kahve tüketimi yok, çay tüketimi sınırlı. Yani kendi sağlık şartlarına çok iyi bakıyor. Ama şunu da biliyoruz ki kronik prostatit otoimmün bir olay da olabiliyor. Yani kendi kendine başlayan bir olay da olabiliyor. Vücut orada kendi kendine bir inflamasyon da yaratabiliyor gerçekten. Arkadaşımız buraya geldiği zaman biz prostat sıvısına masaj yaparak aldık ve mikroskop altında inceledik. Onu da Instagram'a koymuştum. Gerçekten de şimdiye kadar gördüğüm leukosit miktarı en yüksek prostat sıvılarından birisiydi. Biz de antibiyotik başladık. Bağırsak sağlığına yönelik tedavilerimiz, fitoterapi, bitkisel tedavilerimiz olacak. Tadalafil tarzı bir ürünle devam edeceğiz. Sonuçlarımıza bakacağız. Artık inşallah hastamıza şifa olur diyelim. İnşallah sonuçlarımız olur. Şu anda nasıl hissediyorsun peki? 4 günlük bir tedavi verdik. Şu anda iyiyim yani. İyi misin şu an? Daha iyisin şu anda. Sadece yanma biraz oluyor. Yanma biraz oluyor, değil mi? İnşallah daha düzelecek şikayetler. Geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim.